Selamlar. Bugün tavuklu pilav yapacağız. Fırında, tepside pişireceğiz. Tam bir misafir yemeği, akşam yemeği. Çoluğunuza çocuğunuza yapın bu yemeği. Çok lezzetli oluyor. Burada benim bir paket tavuğum var. Bu bütün bir tavuk ve parçalanmış haliyle sadece göğüs etleri yani beyaz etlerini ayırdım. O da çabuk pişmediği için. Onları başka bir yemekte değerlendireceğim. Şöyle açalım. Tenceremizi hemen açıyoruz kapağını. Daha önceden yıkanmış, hazırlanmış. Bakın donuk şu anda. Hop. Şöyle gösterelim. Tavuğumuzu döktük. Şimdi üzerine çıkana kadar su koyacağız. Biraz suyu bolcana koyacağız ki tavuklar pişsin. Bu sudan gitmesin yani suyumuz biraz kalsın. Şöyle döktüm. Biraz daha dökeceğim. Şöyle bir daha döküyorum. Bakın bayağı bir su döktüm. Yani tencere dolmaya yaklaştı. Şimdi hemen ocağımızı yakalım. Evet, ocağımızı yaktık. Tenceremizi koyduk. Tavuklar tamamen pişene kadar ocakta kaynatacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Kapağını kapatalım. Bu şekilde pişsin. Tenceremize bakalım. Tavuklarımız kaynamaya başladı. Hatta yapışık birbirine, bunlar ayrılması lazım. Yavaş yavaş kaynadıkça donuk olduğu için yapışmışlar. Ama bir şekilde ayrılacak bunlar sıcağı hissettikçe. Tamamen pişmesini bekleyeceğiz. Biraz da tuzunu atalım ki tavuklar biraz tuzuyla birlikte pişsin. Şöyle göz ayağı bir miktarı tuz da attık. Tekrar kapatalım. Bu şekilde tamamen tavukların pişmesini bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, yemeğimize bir bakalım. Pişmiş mi? Şöyle bir çatal alıp elinize kontrol edebilirsiniz etlerin pişip pişmediğini. Pişmediyse biraz daha kaynatacaksınız. Piştiyse de ocağı kapatacaksınız. Şu anda pişirdiğim tavuklar pişmiş. Hemen ocağı kapatalım. Şöyle bir bez alalım. Elimize şöyle kenara alalım. Hemen bir tepsi alıyoruz. Şöyle bu tepsiye hazırlayacağım. Şimdi bu tepsimizin içine olduğu gibi şöyle döküyoruz. Tavuk etlerini içine şu şekilde bırakalım. Ufaklı falan değil, kocaman kocaman parçalamışım ben bunları. Hemen şöyle diziyoruz. Bu şekilde ne varsa dizeceğim hepsini. Tamam, hepsini boşalttık. Şöyle biraz daha döküyoruz. Bu şekilde hazır. Şimdi ne yapacağız? Pirincini hazırlayacağız. İstediğiniz kadar pirinçle pilavını yapabilirsiniz. Ben şöyle 1 ve 2 bardak pirinçten yapacağım. Beyaz pirinç. Pilavımız bol olmasını istiyorum. Şu şekilde pirincimizi hazırladık. Hemen yıkayalım. Şimdi yıkadığımız pirinçleri hemen tepsimize atıyoruz. Şöyle aralarından. Ben biraz bol pirinçli yapacağım. Pilav olsun diye. Ama daha da azaltabilirsiniz. Eğer gözünüze çok gelirse pilav kısmını bir şekilde aralarına dolduruyoruz pirinçleri. Doyurucu olsun, bol olsun. Şu şekilde tamamen aralarına bırakıyoruz. Tamamdır. Şu anda pirinci de ilave ettik. Hemen ocağı tekrar yakacağız ve tepsimizi kaynama noktasına getireceğiz ki fırında çabuk pişsin. Eğer suyu az gelecek olursa burada hazır suyumuz var. Hemen ilave edeceğiz pirinçler pişmezse. Biraz pirinçler için tuz atalım ki çünkü onlara tuz atmadık.
Bunlar da pirinç için tuz olsun. Biraz karabiber atacağım. Bu pilava en çok yakışan tavuğa biliyorsunuz karabiber. Başka baharat seversiniz tabii ki de atabilirsiniz. Bu şekilde biraz da karabiber atıyoruz. Lezzet vermesi için. Eğer yağ az gelirse tavuktaki yağ biraz da şöyle yağ gezdirelim. Yağsızsa tavuğunuz biraz yağ gezdirebilirsiniz bu şekilde benim gibi. Şimdi yemeğimiz kaynasın. Kaynadığı zaman sıcak sıcak hemen fırına vereceğiz. Sıcak fırına ki çabuk pişsin fırında. Biraz şöyle çevirelim. Her yeri kaynasın. Evet, yemeğimiz şu anda her yeri eşit miktarda kaynadı. Hemen ocağı kapatıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen alıyoruz tepsimizi. Doğru önceden kızdırdığımız fırına yemeğimizi götüreceğiz. Evet, yemeğimizi pişirdim. Fırından yeni çıktı şu anda. Aşırı derecede sıcak. Hemen yakın plandan gösterelim. Şöyle. Ay. Şöyle gösteriyoruz. Tavuk, pilav ikisi bir arada. Çok da güzel oldu. Şimdi yemeğimiz biraz soğusun. Tadım aşamasını birlikte yapalım. Daha sonra videomuzu kapatırız. Evet, yemeğimizi o kadar yaptık. Tadına tuzuna bakmadan olur mu? Tabii ki size son aşamasında her zaman tadına tuzuna yemeğimizin bakıyorum. Hemen tabağımı hazırladım tabii ki. Tavuklu pilavımızdan koyalım. Servisini yapalım kendine kadarcık. Hemen şöyle bir kenarından alacağım. Şuradan alalım. Burada da bir bacak tarafı var. Evet, şöyle bir önce tabii ki her zaman şöyle bir karıştırmamız lazım. Şu anda sıcak arkadaşlar. Biraz daha bekleyebilir. Ama birazcık soğudu. Dedim ki tadına bir bakalım. Yani olmaz. Bakmamız lazım. Şöyle pilavımızdan koyuyoruz. Hatta kalabalıksanız tepsi olduğu gibi sofranıza koyup herkes bir köşede bol bol yiyebilir. Süper oluyor var ya. Çoluk çocuk kalabalık ailelere özellikle söylüyorum. Bir kenara koysunlar. Bol bol yesinler. Pilavımızdan koyduk. Şöyle bir tane de bacağını koyuyoruz. Hazır. Hemen tadına bakalım. Kaşığımızı bulalım. Bu kaşık olmaz. Şöyle kaşığımı aldım. Tadına bakalım nasıl olmuş. Kendim yaptım. Güzel olmuştur kesin. Karabiber atmıştık ama tabii istediğiniz başka bir baharat varsa tabii ki de ilave edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle kaşığımı aldım. Yanına da içecekler. Ay, süper lezzetli olmuş tavuk. Kaynayan suyu döküyoruz ya. Bu şekilde sıcak sıcak yiyeceksiniz. Çok güzel. Pilav harika. Tavuklar da zaten kaynattık. Pişmeme gibi bir ihtimali yok. Nar gibi kızarmış. Çok güzel. Ellerime sağlık. Süper bir tavuklu pilav hazırladık. Tüm vitaminini içinde suyunu döktük. O suyu ile pilavımızı pişirdik. Karabiber de bir o kadar yakışmış. Zaten biliyorsunuz karabiber pilavların olmazsa olmazı, tavuğa da yakışıyor. Karabiber pilava da yakışıyor. Muhteşem olmuş. Bu yemeği deneyin. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza, akrabalarınıza akşam yemeğinde yapın arkadaşlar. Süper olmuş. Tarif benden, uygulaması sizden. Yapın. İstediğiniz kadar ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hadi bakalım, şimdilik videomu bitiriyorum. Her zaman ne diyoruz? Kanalıma abone değilsiniz.
Abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirim sekmesini açarsanız videolarımdan hemen haberiniz olacaktır. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel, özel tariflerde görüşmek üzere.